Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir model paylaşacağım. Umarım sizler de severek, beğenerek örersiniz. Evet, çok güzel minik minyatür anahtarlıklar yapacağız. Şöyle çeşitli renklerde yaparak sizler de dekoratif amaçlı kullanabilirsiniz. Hazırsak hemen gerekli malzemelerimizi sayarak yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. Evet, çok az miktarda iplere ihtiyacımız olacak. Çalışmamız zaten minyatür bir çalışma. Evet, çok az miktarda yine kenar işlemeleri için punch ipine ihtiyacımız olacak. Şöyle 0 numara tığ kullanıyorum. Bir adet anahtarlık aparatına da ihtiyacımız olacak. Hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle beyaz ipimi alıyorum. Evet. Bir sihirli halka yaparak başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 adet sık iğnemi ördükten sonra ilk ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. İkinci tura geçiyorum. İkinci turda her sık iğneye çift sık iğne yaparak alt olan sayım 12'yi çıkarıyorum. 4 5 ve 6 7 ve 8 9 10 son olarak 11 ve 12. Evet, bir sıra şimdi düz öreceğiz. Her sık iğneye bir sık iğne, yani 12 sayımız sabit kalacak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi ilmek belirleyicisini tak. Beyaz ipimi beyaz ipimi kesmeyeyim. Şöyle son yaptığımı bu şekilde bırakıp kırmızı ipe geçiyorum. Evde kalan iplerinizi değerlendirmek için oldukça güzel bir fikir. Bu şekilde örmeye devam edelim. 1 2 3 4 bu şekilde bu turu bitirelim. 1 2 3 sıra daha örelim. Toplamda 6 sıra olunca gelelim. Evet, 3 sıra ördük. Toplamda 6. sıramız 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi kırmızı ipimi uzattım. Şunları içine doğru. Kırmızı ipi kesmiyorum. Devam edeceğim. Evet. Beyaz ipi de kesmemiştim. Şimdi şöyle sayıyorum. Şu baştaki ilmeği saymayalım. Geriye doğru 1 2 3 4 5 ve 6. 6. ilmekten geçiş yaptım. Beyaz ipimi alıyorum. Bir tane şöyle bunu saymayalım. Bir tane zincir çektim. Şimdi 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne ördüm. Şöyle yakından 1 2 3 4 5 6 bir zincir çektim, örgümü çevirdim. 1 2
3 4 5 şuradaki son ilmeği alacağım. Daha ince bir tığ. Evet, şuradan bir ilmek çıkaracağım. Bir zincir çektim. Çok katlı iplerle çalışmak biraz zor oluyor. Evet, bir zincir çektim, örgümü çevirdim. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir tane zincir çektim. İpimi kesiyorum, beyaz ipimi. Evet, şimdi kırmızıyla devam ediyorum. Şöyle 1 2 3 4, aslında bir tane de başta vardı ilmeğimiz. 1 2 3 4, şöyle pardon, 1 2 3 4 5, bir tane daha öreceğim kırmızıdan. 6. Şimdi burada şöyle yukarı doğru, görüntüye bir bakıyorum. 1 2 ve 3. 3 ilmekte beyazdan ördüm. Şöyle tığımı arkadan geçirdim. İlmek kaydırma yaptım. Örüyorum. 1 2 3. 3 tane de buradan ördüm. Bakın şöyle minik çorabımızın topuk kısmı bu şekilde. Şimdi artırma ya da eksiltme yapmadan sürekli aynı şekilde sık iğne olarak öreceğiz. Şu ipimi hemen içeri doğru göndereyim. Böyle tüm kenarını örelim. Saymanıza gerek yok. İstediğiniz uzunluğa ulaşıncaya dek bu şekilde örebilirsiniz. Daha sonra süslemelerini yapacağız. Evet. Şöyle hemen bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Toplamda 13 tane 13 zincirimiz, pardon, 13 sıramız olacak. Şöyle şuradan başlayıp sayarsanız. Evet, şurada renk değişikliği yapacağım. Tam topuğun üzerindeki yere gelince şöyle kırmızı ipimi kesiyorum. Beyaz ipimi takıyorum. Şöyle düğüm atacağım. Bir, iki tane zincir çektim. Tığıma ipimi alıyorum.
aynı yere, şu aynı ilmek içine. Şunu içinde de yürütebiliriz. Şu ipleri. Bir, iki seferde çektim. İkili trabzan. Bu şekilde tüm kenarını örelim. Evet, şöyle ilk çektiğimiz ilmekle son ilmeğimizi ilmek kaydırma ile birleştirdik. Dilerseniz şöyle arkasına zincir çekerek takma yeri oluşturabilirsiniz. Ya da anahtarlık aparatı takarak bu şekilde kullanabilirsiniz. Hemen şöyle zincir çekeyim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şu kenarındaki detay için punch ipimi alıyorum. Bu arada kanalıma ilk kez geliyorsanız ve hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız da yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Şöyle geçiş yaptım. Bu arada örmeye başladım bile. İlmek kaydırma yapacağım. Şöyle ilmek kaydırma ile tüm kenarını örüyorum. Siz farklı süslemeler de yapabilirsiniz. Bu kendi tasarımım. Şöyle kenarını hemen örelim. Evet, şimdi hemen şu üzerindeki işlemi yapalım. Evet, şöyle kenardan girdim, ortalıyorum. Şöyle bir artı oluşturdum. Bunun kenarlarından, yani çapraz yapıyorum. Evet. Bir like bırakırsınız umarım. Yorum olarak da bir emoji ya da herhangi bir anlayamadığınız yeri de yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Evet. Bu minik güzellikleri beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Evet, erken veda ettik. Şöyle yakından son bir kez göstereyim. Şöyle renk renk güzel anahtarlıklarımız hazır. Evet, hoşça kalın.